Ders bir çabaları kutlamak. Çabalarımızı takdir etmeye ve kaydettiğimiz ilerleme için kendimize kredi vermeye odaklanmalıyız. Daha fazla katılamadım. Yol boyunca küçük zaferleri bile kutlamalıyız. Kesinlikle. Her zaman bir sonraki hedefi kovalarken ne kadar ilerlediğimizi gözden kaçırmak kolaydır. Doğru. Kutlamak bizi motive eder ve başarılarımızı hatırlatır. Gurur duyduğunuz son galibiyet nedir? Aylardır üzerinde çalıştığım projeyi sonunda tamamladım. Tamamlandığını görmek harika bir duygu. Bu harika. Kendinize özel bir şey ikram etmelisiniz. Sanırım yapacağım. Senden ne haber? Kutlanacak zafer var mı? Bir aydır antrenmanlarıma tutarlı bir şekilde devam ediyorum. Bu küçük bir adım ama iyi hissettiriyor. Ders 2 çiftlik yarışmaları. O yılın tüm çiftlik ürünlerinin en iyileri konusunda her zaman rekabet vardır. Bu doğru. Ülkenin bölgesine bağlı olarak kazananlar değişebilir. Bu yarışmaların çiftçilerin uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Tarımda yenilikçiliği ve kaliteyi teşvik eder. Bu etkinliklerin en sevdiğiniz yani nedir? Her üründe yer alan yaratıcılığı ve özveriyi görmeyi seviyorum. Çoğunlukla hafife aldığımız bir şey için ne kadar çaba harcandığı ilham verici. Kesinlikle. Bu yemeğimizin ardındaki sıkı çalışmayı takdir etmemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır. Yerel çiftçileri destekleyelim ve onların başarılarını da kutlayalım. Ders 3 karma incelemeler. Yeni restoran hakkında olumlu ve olumsuz yorumların bir karışımını okudum. Bu yaygın bir durum. İnsanların farklı zevkleri ve beklentileri vardır. Denemeye karar verdiğimde hepsini aklımda tutacağım. İncelemelerde dikkatinizi çeken ne oldu? Bazıları atmosferi övdü, bazıları ise yavaş hizmetten bahsetti. Bu her zaman bir dengedir. Belki bir deneyin ve kendi fikrinizi oluşturun. İyi bir fikir. Açık fikirli olarak gideceğim ve nasıl gittiğini göreceğim. Ne düşündüğünü bana bildirin. Deneyiminizi duymayı merak ediyorum. Yapacak. Yeni yerler keşfetmek her zaman eğlencelidir. Ders 4 manzaralı sürüş. Grand Hills güzel bir yer. Buradan 4 saatlik bir yolculuk var. Ancak güzel manzaralar buna değer. Kulağa harika geliyor. Sürüşün en iyi kısmı nedir? Dağ geçitleri ve yemyeşil vadiler nefes kesicidir. Yol boyunca herhangi bir yerde durur musun? Yolun yarısında harika bir kafesi olan küçük bir kasaba var. Bir mola için mükemmel. Bir gün o geziye çıkmayı çok isterim. Gitmek için en iyi zaman ne zaman? İlkbahar veya yaz bası. Her şeyin yeşil ve çiçek açtığı zaman. Birlikte bir yol gezisi planlayalım. Bu bir macera olacak. Dan varın. Unutulmaz anılar yaratacağız. Ders 5 ağız sulandıran hamur işleri. O pastanedeki hamur isleri ağız sulandırıyordu. Hala onların tadını alabiliyorum. Hayal edebiliyorum. Daha fazlasına sahip olmayı dilediğin bir şey var mı? Belki daha geniş çeşitlilikte glutensiz seçenekler.
Ancak genel olarak mükemmeldi. Bunu duymak güzel. En sevdiğiniz eşya hangisiydi? Bademli kruvasan ilahiydi. Sırf bunun için geri dönerdim. Bir dahaki sefere denemek zorunda kalacağım. Oturma yerleri var mı yoksa sadece paket servisi mi var? Birkaç masanın bulunduğu rahat bir köşeleri var. Rahatlamak için güzel bir mekandır. Kulağa hoş geliyor. Yakında birlikte ziyaret edelim. Kesinlikle. Bunu şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 6. Gece yarısı yıldızları. Bir keresinde gece yarısı dışarıdaydım ve yıldızlar parlıyor ve dans ediyor gibiydi. Kulağa büyülü geliyor. Gerçekten elmaslara benziyorlardı, değil mi? Evet, sanki gökyüzü sadece bana gösteri yapıyordu. Sık sık yıldızlara mı bakarsınız? İstediğim kadar değil ama daha sık yapmak istediğim bir şey. Malısın. Gevşemenin ve evrene bağlı olduğunuzu hissetmenin harika bir yolu. Yıldızları izlemek için favori bir yeriniz var mı? Şehrin dışında ışık kirliliğinin minimum düzeyde olduğu bir tepe var. Mükemmel. Birlikte gideceğimiz bir gece planlayalım. Unutulmaz olacak. Ders yedik. Mükemmel hizmet. Yardımınız için tekrar teşekkür ederiz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İhtiyacınız olan başka bir şey varsa bana bildirin. Bunu takdir ediyorum. Ekibiniz inanılmaz derecede destekleyiciydi. Mümkün olan en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için buradayız. Gösteriyor. Hizmetlerinizi kesinlikle başkalarına tavsiye edeceğim. Bu bizim için çok şey ifade ediyor. İstediğiniz zaman ulaşmaktan çekinmeyin. Tekrar teşekkürler. Bu süreci çok kolaylaştırdınız. Biz bunun için buradayız. Kendine iyi bak ve harika bir gün geçir. Sen de muhteşem çalışmaya devam edin. Ders 8. Akşam planları. Akşam saat 17.30'da beni alacak. Çok güzel. Kırmızı bir arabası var. Bu heyecan verici geliyor. Siz ikiniz nereye gidiyorsunuz? Şehir merkezinde yeni bir restorana gidiyoruz. Bu konuda harika şeyler duydum. Mükemmel. Menüde ne olduğunu biliyor musun? Füzyon mutfağında uzmanlaşıyorlar. Bu yüzden denemeyi merak ediyorum. Eğlenceli bir akşama benziyor. Ne giymeyi planlıyorsun? Sıradan ama şık bir şey düşünüyorum. Herhangi bir öneriniz var mı? Kot pantolon ve topuklu ayakkabılarla güzel bir bluz mükemmel olurdu. Harika fikir. Ben de onunla gideceğim. Bahsis için teşekkürler. Ders 9. Canlı piyasa. Günaydın. Bu pazar çok hareketli. Evet, burası her zaman meşgul. Bugün sana nasıl yardımcı olabilirim? Taze ürünler arıyorum. Herhangi bir öneriniz var mı? Çilekler tam mevsiminde ve çok lezzetli. Biraz alacağım. Peki ya sebzeler? Domates ve salatalıklar yerel çiftliklerden tazedir. Mükemmel. Ben de bunlardan birkaçını alacağım. Kartla ödeme kabul ediyor musunuz? Evet, yapıyoruz.
Bir şey taşıma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Teşekkürler. Bu pazar alışveriş yapmak için harika bir yer. Ders 10. Yemeğin keyfini çıkarma. Yiyecekler teslim edilir ve ardından onu yemeğinizin tadını çıkarabileceğiniz bir masaya götürebilirsiniz. Bu çok uygun. Çok çeşitli seçenekleri var mı? Evet, salatalardan doyurucu mezelere kadar her şey. Burada en sevdiğiniz yemek hangisi? Izgara somon muhteşem. Her zaman mükemmel şekilde pişirilir. Bunu denemek zorundayım. Açık havada oturma yeri var mı? Evet, parkin muhteşem manzarasına sahip bir veranda var. Kulağa hoş geliyor. Dışarıda bir masa alalım. Mükemmel. Bu harika bir yemek olacak. Ders 11. Akıllı telefon depolama. Akıllı telefonun depolama alanı konusunda endişelerim var. İhtiyaçlarım için yeterli mi? Bu onu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Çok fazla fotoğraf mı çekiyorsunuz veya çok fazla uygulama mı indiriyorsunuz? Çok fazla fotoğraf çekiyorum ve iş ve eğlence için birkaç uygulamam var. Bu durumda daha fazla depolama alanına sahip bir modeli düşünmek veya bulut hizmetlerini kullanmak isteyebilirsiniz. Bu iyi bir fikir. Sizce ne kadar depolama alanı yeterli? Yoğun bir kullanıcıysanız en az 128 GB. Ayrıca yer açmak için dosyaları aktarabilirsiniz. Bunu araştıracağım. Bulut depolama için herhangi bir öneriniz var mı? Google Drive ve iCloud güvenilir seçeneklerdir. Kullanımı kolay ve güvenlidir. Tavsiyen için teşekkürler. Bunları kontrol edip yeterli alanım olduğundan emin olacağım. Ders 12. Deneyim kazanmak. Stajlar ve ağ oluşturma etkinlikleri aracılığıyla pratik deneyim kazanmayı planlıyorum. Bu harika bir fikir. Uygulamalı deneyim, kariyerinizi geliştirmek için çok değerlidir. Doğru fırsatları bulmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Alanınızdaki şirketleri araştırıp LinkedIn'deki profesyonellere ulaşarak başlayın. Bu akıllıca. Özgeçmesini her başvuruya göre uyarlamalı mıyım? Kesinlikle. İş tanımıyla eşleşen becerileri ve deneyimleri vurgulayın. Bunu aklımda tutacağım. Ancak ağ oluşturma etkinlikleri korkutucu görünüyor. Olabilir ama bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Sadece kendin ol ve soru sor. Teşvikiniz için teşekkürler. Bu adımı ileriye taşımaktan heyecan duyuyorum. Ders 13. Kişisel gelişim. Kişisel gelişim bir yolculuktur ve ne kadar ilerlediğine gurur duyuyorum. İşte gelecekte daha fazla başarıya ve büyümeye. Serefe, yakın zamanda ulaştığınız hedef nedir? Sabah rutinime sadık kaldım ve bu büyük bir fark yarattı. Bu harika. Küçük değişiklikler zamanla büyük sonuçlara yol açabilir. Kesinlikle. Kişisel gelişim listenizde sırada ne var? Topluluk önünde konuşma becerilerimi geliştirmek istiyorum. Bu her zaman mücadele ettiğim bir şey. Bu harika bir hedef. Uygulama ve geri bildirim çok önemlidir. Bu sende var. Desteğiniz için teşekkürler.
Büyümek için birbirimizi zorlamaya devam edelim. Ders 14. Britanya Kolombiyası'ndaki üniversiteler. British Columbia'da ait oldukları eyalette kamu tarafından finanse edilen 4 üniversite bulunmaktadır. İlginç. Hangilerinin en popüler olduğunu biliyor musunuz? British Columbia Üniversitesi ve Simon Fraser Üniversitesi iyi bilinmektedir. Hangi programlarla ünlüler? UBC araştırma ve bilim alanında güçlüdür. SEFO ise İS ve teknoloji ile tanınır. Bunu bilmek güzel. Düşünmeye değer daha küçük üniversiteler var mı? Evet, Victoria Üniversitesi ve Thompson Rivers Üniversitesi de harika seçeneklerdir. Bu kadar çok seçeneğin olması şaşırtıcı. Eğitim burada çok erişilebilir. Kesinlikle. Yüksek öğrenime devam etmek için harika bir yer. Ders 15. Zor müşterilerle başa çıkmak. Hiç zor bir müşteriyle uğraştınız mı? Evet, zorlayıcı olabilir ama mesele sakin kalmak ve çözüm bulmaktır. Islar gerginleştiğinde yaklaşımınız nedir? Endişelerini dikkatle dinliyorum ve profesyonelce çözmeye çalışıyorum. Bu akılca. Hiçbir yöneticiyi veya ekip üyesini dahil ettiniz mi? Eğer kapsamım dışındaysa konuyu üst kademeye ileteceğim ancak her zaman önce onu çözmeye çalışırım. Zor bir denge ama görünüşe bakılırsa bunu iyi idare ediyorsun. Hepsi işin bir parçası. Her zorluk bir öğrenme fırsatıdır. Tavsiyen için teşekkürler. Gelecekteki durumlar için bunu aklımda tutacağım. Ders 16. Bebek giysilerini düzenleme. Bebek kıyafetlerini düzenlemem ve bebek bezi stoklamam gerekiyor. Bu büyük bir görev. Organizasyon için bir sisteminiz var mı? Bedene ve mevsime göre sıralamayı düşünüyorum. Herhangi bir ipucu var mı? Her şeyin düzenli ve kolay bulunmasını sağlamak için etiketli kutular veya çekmeceler kullanın. Bu harika bir fikir. Peki ya bebek bezleri? Kaç tane stoklamalıyım? Bu ne sıklıkta çamaşır yıkadığınıza bağlıdır. Ancak bir haftalık çamaşır yıkamak iyi bir başlangıçtır. Bir liste yapıp neye ihtiyacım olduğunu kontrol edeceğim. Yardımın için teşekkürler. Sorun değil. İşleri ayarlamak için yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Bunu takdir ediyorum. Bir planla her şey çok daha kolay olacak. Ders 17. Kadim harabeleri keşfetmek. Antik kalıntıları keşfetmeyi ve tarihlerini öğrenmeyi çok isterim. Bu harika bir fikir. Bunu gerçekleştirmek için bir gezi planlamaya başlayalım. Aklınızda herhangi bir varis noktası var mı? Yunanistan ya da Peru muhteşem olurdu. Her ikisinin de inanılmaz tarihi yerleri var. Her zaman Machu Picchu'yu görmek istemişsin. Bu bir rüya destinasyonu. Aynı şekilde ziyaret etmek için en iyi zamanı araştırıp tasarruf etmeye başlayalım. Bu unutulmaz bir macera olacak. Kesinlikle. Tarih ve seyahat daha iyi ne olabilir? Bunu bir öncelik haline getirelim. Seninle keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 18. Yorucu bir gün. Bütün günümü etrafta dolaşarak geçirdim ve günün sonunda çok yorulmuştum.
Bu çok yorucu geliyor. En azından manzaranın tadını çıkardın mı? Yaptın. Sehir çok güzel ama bunun bedelini artık ayaklarım ödüyor. Dinlenmeli ve belki ayaklarınızı ılık suya sokmalısınız. Bu iyi bir fikir. Uzun bir günün ardından iyileşmek için başka ipuçlarınız var mı? Esneme ve sulu kalma çok yardımcı olur. Ve ayaklarınızı kaldırmayı unutmayın. Bunu deneyeceğim. Tavsiyen için teşekkürler. Sorun değil. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa bana bildirin. Bunu takdir ediyorum. Yarın kesinlikle rahatlatıcı bir gün olacak. Ders 19 kişisel gelişim. Yeni zorluklara göğüs germek zor olabilir ama aynı zamanda birey olarak büyümemize de yardımcı olur. Kesinlikle. Bizi konfor bölgelerimizin dışına iter ve dayanıklılık yaratır. Zorluklardan sonra nasıl büyüdüğünüze dair herhangi bir örneğiniz var mı? Topluluk önünde konuşmak eskiden beni korkuturdu ama şimdi bundan gerçekten keyif alıyorum. Bu ilham verici. Kendimizi zorladığımızda bu kadar çok şeyi başarabilmemiz şaşırtıcı. Kesinlikle. Şu anda üzerinde çalıştığınız zorluk nedir? Yeni bir dil öğreniyorum. Zor ama ilerleme kaydediyorum. Bu harika. Devam edin. Sonuçları göreceksiniz. Teşvikiniz için teşekkürler. Birlikte büyümeye devam edelim. Ders 20. Postaneyi bulmak. Sadece 2 blok ötede. Postane solunuzda olacak. Teşekkürler. Paketleme hizmetleri sunup sunmadıklarını biliyor musunuz? Evet, öyle. Kutuları, bantları ve ihtiyacınız olan her şeyi var. Bu çok uygun. Saatleri kaç? Hafta içi saat 18.00'e. Cumartesi günü saat 14.00'e kadar açıktır. Mükemmel. Şimdi oraya gideceğim. Yakınlarda park yeri var mı? Binanın arkasında küçük bir arsa var ama çabuk doluyor. Bunu aklımda tutacağım. Talimatlar için teşekkürler. Sorun değil. Başka bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Ders 21. Günlük kıyafet. Dışarısı sıcak olduğunda genellikle bir kot şort ve düz bir tişört tercih ederim. Bu klasik bir yaz görünümü. Aksesuar mı kullanıyorsunuz yoksa basit mi tutuyorsunuz? Spor ayakkabılarla ve hava güneşliyse belki bir şapkayla sade tutuyorum. Özellikle sıcak havalarda konfor çok önemlidir. Tişörtlerde favori markanız var mı? Uygun fiyatlı ve dayanıklı temel markaları seviyorum. Peki ya sen? Pamuk veya keten gibi iyi nefes alan hafif kumaşları tercih ederim. Bu akıllıca. O malzemeleri de denemeliyim. Bir ara alışverişe gidelim. Harika yaz parçaları bulabiliriz. Bir plana benziyor. Ben her zaman iyi bir anlaşmaya hazırım. Ders 22. Yaratıcılığı teşvik etmek. Aynı zamanda yaratıcılığı teşvik eder ve farklı bakış açılarını teşvik eder. Bu çok önemli, özellikle de takım ortamında. Kesinlikle. Herkes fikirlerini paylaşmakta özgür hissettiğinde sonuçlar muhteşem olur.
Bir grupta yaratıcılığı teşvik etmek için herhangi bir tekniğiniz var mı? Beyin fırtınası oturumları ve açık tartışmalar iyi sonuç verir. Hiçbir fikir çok küçük değildir. Bu yaklaşımı seviyorum. İnovasyon için güvenli bir alan yaratır. Senden ne haber? Isinizde yaratıcılığı nasıl tesvik edersiniz? Alışılmışın dışında görünseler bile örnek olmaya ve yeni fikirlere açık kalmaya çalışıyorum. Bu ilham verici. Yaptığımız her şeyde yaratıcılığı zorlamaya devam edelim. Ders 23 nicelikten önce nitelik. Doğru. Influencer ortaklıkları söz konusu olduğunda nicelikten ziyade nitelik. Kesinlikle. Markanıza uyum sağlayan birkaç kişiyle çalışmak, uymayan birçok kişiyle çalışmak daha iyidir. Mikro etkileyicilerin büyük isimlerden daha etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Bazen evet. Genellikle daha ilgili ve sadık takipçileri vardır. Bu mantıklı. Günümüzde pazarlamada özgünlük çok önemli. Kesinlikle. İnsanlar bir ortaklığın ne zaman zorlandığını hissedebilirler. Hedef kitlemizde yankı uyandıracak anlamlı işbirlikleri oluşturmaya odaklanalım. Kabul edildi. Bu daha akıllı, uzun vadeli bir stratejidir. Anlayışınız için teşekkürler. Gelecek kampanyalarda bunu aklımda tutacağım. Ders 24, akşam rutinleri. Gevşemenize yardımcı olacak akşam rutinleriniz var mı? Kesinlikle. Ekranlarla olan bağlantımı mutlaka kesip kitap okuyorum veya meditasyon yapıyorum. Bu rahatlatıcı geliyor. Rutininize ne kadar zaman harcıyorsunuz? Yaklaşık 1 saat. Çalışma modundan rahatlama moduna geçmeme yardımcı oluyor. Bunu denemeliyim. Genellikle yatma vaktine kadar telefonumda gezinirim. Bu yaygın bir alışkanlıktır. Ancak onu kırmak büyük bir fark yaratabilir. İyi bir gece uykusuna hazırlanmak için başka ne yaparsınız? Bitki çayı içiyorum ve odamı serin ve karanlık tutuyorum. Bunları deneyeceğim. İpuçları için teşekkürler. Ders 25, hayalleri gerçeğe dönüştürmek. Bu hayalleri birlikte gerçeğe dönüştürebiliriz. Bu inanılmaz olurdu. İleriye doğru ilerlemeye ve birbirimizi desteklemeye devam edelim. Atmamız gereken ilk adım nedir? Net hedefler belirlemek ve bir zaman çizelgesi oluşturmak harika bir başlangıç olacaktır. Bunu sevdin. Bunu yönetilebilir adımlara ayıralım. Kesinlikle. Küçük zaferler bizi yol boyunca motive edecektir. Bu heyecan verici bir yolculuk olacak. Bunu birlikte yaptığımız için mutluyum. Ben de. Bunu gerçekleştirelim ve her dönüm noktasını kutlayalım. Kabul edildi. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Ders 26, atıştırmalık fikirleri. Bu harika. Ne tür atıştırmalıklar almayı düşünüyorsun? Fındık, meyve ve belki biraz bitter çikolata gibi sağlıklı seçeneklere yöneliyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Atıştırmalıklarda favori bir markanız var mı? Doğal malzemeler kullanan ve minimum düzeyde işlem gören markaları seviyorum. Aynı şekilde. Biraz granola bar ve belki biraz patlamış mısır da alacağım.
Patlamış mısır harika bir seçimdir. Hafif ve tatmin edici. Tatlı ve tuzlu karışımı mı almalıyız? Kesinlikle. Atıştırmalıkların anahtarı çeşitliliktir. Bir liste yapalım ve ihtiyacımız olan her şeyi alalım. Ders 27. Ulusal egemenlik. Ulusal egemenliğin feda edilmesini veya birleştirilmesinin tüm ulusların kademeli olarak üstlenilmesi olarak kabul edilebilir bir Bu durumdur. karmaşık bir fikir. Günümüz dünyasında bunun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Çok fazla güven ve işbirliği gerektirir ama ilginç bir kavramdır. Doğru. İklim değişikliği gibi küresel zorluklar ulusları daha fazla birlikte çalışmaya itebilir. Kesinlikle. Ortak hedefler bazı alanlarda ortak egemenliğe yol açabilir. Bu büyük bir değişim ama tarih, değişimin zamanla mümkün olduğunu gösteriyor. İşbirliğinin rekabete agir bastığı bir gelecek umalım. Kabul edildi. Uğruna çabalamaya değer bir vizyon. Düşünceli tartışma için teşekkürler. Bana düşünecek çok şey verdi. Ders 28. Bir seyahat planlamak. Bu doğru. Seyahatinize ne zaman çıkmayı planlıyorsunuz? Tarihler konusunda esnek davranıyorum. Belki 1 veya 2 ay içinde işe bağlı olarak. Seyahat etmek için iyi bir zaman. Hava güzel olmalı. Gezilecek yer tavsiyeleriniz var mı? Doga'yı seviyorsanız, iyiliğin bu zamanında dağlar muhteşemdir. Kulağa mükemmel geliyor. Konaklama ve aktiviteleri araştırmaya başlayacağım. Planlama konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Bazı ipuçlarını paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Teşekkürler. Ayrıntıları kesinleştirdikçe sizi bilgilendireceğim. Maceranız hakkında her şeyi duymak için sabırsızlanıyorum. Ders 29. Radyo formatları. Bazı radyo istasyonlarının dinleyicilerin arayıp fikirlerini paylaşabilecekleri bir konuşma formatı vardır. Bu izleyicinin ilgisini çekmenin ve bir topluluk duygusu yaratmanın harika bir yoludur. Konuşma radyosunu mu yoksa müzik istasyonlarını mı tercih edersiniz? Bu benim ruh halime bağlı. Konuşma radyosu öğrenmek için harikadır. Ancak müzik rahatlamak için mükemmeldir. Doğru. Konuşma radyosunun haberlerden eğlenceye kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsaması hoşuma gidiyor. Bilgi sahibi olmanın ve farklı bakış açılarını duymanın iyi bir yolu. Bir ara bir talk show'a geçelim. İlginç olabilir. Kulağa iyi geliyor. Her zaman yeni bir şeyler denemeye hazırım. Ben de. Hadi bunu bir randevu haline getirelim. Ders 30. Araziyi temizlemek. Arazileri bölgeyi işgal ediyordu ancak arazinin kullanılabilmesi için ağaçlardan ve kütüklerden arındırılması gerekiyordu. Bu çok zorlu bir çalışma olsa gerek. Bunu nasıl yaptıklarını biliyor musun? Ahır kaldırmaya yardımcı olmak için muhtemelen baltalar, testereler ve hatta hayvanlar kullandılar. Araziyi çiftçilik veya inşaat için hazırlamak için ne kadar çaba harcandığı şaşırtıcı. Doğru. Bu, modern araçları ne kadar hafife aldığımızı hatırlatıyor. Bu süreçte herhangi bir zorlukla karşılaştıklarını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Hava durumu, yaban hayatı ve katiksiz fiziksel emek zorlu olurdu. Kararlılıkları ve dayanıklılıkları hakkında düşünmek ilham verici.
Bugün kullandığımız arazinin arkasındaki tarihi ve emeği takdir edelim. Ders 31. Spor tartışması. Kanada Spor Kurumu'nda yayılan tartışmayı duydunuz mu? Evet, tüm haberlerde yer aldı. Hükümetin çeşitli üyeleri ve spor bürokrasisi bu işin içinde. Bunun spor camiası üzerinde bu kadar büyük bir etki yaratması şaşırtıcı. Kesinlikle. Şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. Bunun spor organizasyonlarının yönetilme biçiminde olumlu değişikliklere yol açacağını umuyorum. Ben de uzun süredir gözden kaçırılan sorunları çözmek için bir şans. Bu aynı zamanda sporun toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu da hatırlatıyor. Doğru. Spor insanları bir araya getirebilir ama aynı zamanda daha geniş toplumsal zorlukları da yansıtır. Umarız bu durum anlamlı bir ilerlemeye yol açar. Ders 32. Kyoto maceraları. Ayrıca Kyoto'ya gittim ve güzel tapınakları ve bahçeleri ziyaret ettim. Nefes kesiciydi. Kyoto büyülüdür. En sevdiğiniz tapınak hangisiydi? Altın Körs Kinkakuji'yi çok sevdim. Sudaki yansıma muhteşemdi. Bu bir klasik. Arasiyama'daki bambu ormanını ziyaret etme şansınız oldu mu? Evet, çok huzurluydu. Yüksek bambuların arasında yürümek sanki başka bir dünyaya adım atmak gibiydi. Kyoto tarih ve doğanın eşsiz bir karışımına sahiptir. En sevdiğim yerlerden biri. Benim de. Ayrıca çay törenlerinden ve geleneksel matcha'yı denemekten de keyif aldım. Bu deneyimler gerçekten Japon kültürünün özünü yansıtıyor. Geri dönüp daha fazlasını keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 33. Yaratıcı gevşeme. Resim yapmak benim için rahatlamanın ve kendimi ifade etmenin harika bir yolu haline geldi. Vay, bu çok etkileyici. Ne zamandır resim yapıyorsun? Yaklaşık bir yıl önce başladım ve çok ödüllendirici bir hobiydi. Bu harika. Yağlı boya, sulu boya veya akrilik ile çalışmayı mı tercih edersiniz? Son zamanlarda akriliklerle denemeler yapıyorum. Çok yönlüdürler ve çabuk kururlar. Akrilikler hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için mükemmeldir. Belirli stilleri denediniz mi? Soyut sanatı araştırıyordum. Hayal gücümün fırçayı yönlendirmesine izin vermek özgürleştirici. Soyut sanat duyguları aktarmanın çok güçlü bir yoludur. Keşfetmeye ve tadını çıkarmaya devam edin. Teşekkürler. Hayatımın özel bir parçası haline geldi. Ders 34. İlham kaynakları. Projeleriniz için genellikle nereden ilham alırsınız? Boğadan ve sanattan ilham alıyorum. Bu harika bir yaklaşım. Doğa çok canlandırıcı. Evet, yaratıcılığı beklenmedik şekillerde harekete geçirir. Ben de sıklıkla internette fikir ararım. İnternet kaynaklarla dolu. İlham almak için favori platformunuz hangisi? Görsel fikirler için Instagram'ı seviyorum. Bunu daha çok keşfetmeliyim.